kimlik bilgisi hırsızlığı yapılmakta hepinizin bildiği gibi, ama aynı zamanda da zararlı yazılımları da bulaştırmaktalar. Bu açıdan yapılan sıralamada Türkiye, Çin ve Tayvan'ın arkasına 3. sırada gelmekte. Yani ülkemizde aslında bu konuda ciddi bir farkındalığa ihtiyacı var gibi görünüyor. Bugün sizlere günümüzün en etkili saldırılarından biri olan phishing saldırılarıyla ilgili konuşuyor olacağız. Yanımda panelist misafirlerim var. Garanti Bankası'ndan bilgi güvenliği yöneticisi Ümit Malkoç Bey ve bu alanın, phishing konusunda alanın lider şirketlerinden PhishMe Global Sales'den Senior VP Lawson. Welcome. Teşekkürler geldiğiniz için. Umarım sizlerin de keyif alacağı, keyifli bir sohbet olacaktır. Gordon, I will ask in Turkish, as I told you. Panel phishing konusunda bugün yaşadığımız problemi tanımlayarak başlamak istiyorum. Siz phishing saldırılarını nasıl tanımlıyorsunuz? Bu saldırıları önlemek mümkün mü en önemlisi? Hatta bu saldırıların bu kadar etkili olmasının sebebi nedir? Right. Well, thank you, Mr. Ront, for having me, and it's a pleasure to have our client from Garanti Bank here as well. As you mentioned, phishing attacks are quite common and getting more common. In fact, it's 90% of the way that most attacks and most malware enters networks is through phishing attacks. The reason from our perspective that they're so successful is that they're quite easy for threat actors to develop them. And they also play on human weakness. They play on psychological factors, emotional factors. They appeal to things as easy as free gifts that a company might be giving away. That's a fraudulent email. But these things are very easy to duplicate and very easy to get around existing perimeter controls. Thank you. Ümit Bey, phishing saldırılarına en çok hedef olan sektörlerden biri %30 gibi bir payla bankacılık ve ödeme sistemleri. Siz de Türkiye'nin en büyük bankalarından birisiniz. Bir de sizden dinleyebilir miyiz? Bununla mücadele eden taraf olarak phishing saldırılarının etkili olmasındaki problem nedir? Ne görüyorsunuz burada? Ben aslında problemi iki taraflı düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bir tarafı teknoloji tarafı tabii ki bunun. Yani ürünler alıyoruz, işte bunları entegre ediyoruz, altyapımıza kuruyoruz, önlemler alıyoruz. Ama sadece bunlar hepimizin bildiği üzere yeterli olmuyor. Bir de insan tarafı var. Ancak güvenlik alanında geçmişe doğru baktığımızda, belki de eskiden bu yana baktığımızda genellikle hep aslında ürün tarafına yönelmiş olduğunu görüyoruz. Niye? Herkes ürünleri aldığı zaman aslında tüm problemleri çözebileceğimiz yönünde bir algı vardı. Çok kısa bir zaman önceye kadar. Ama son yıllarda gösterdi ki saldırganlar bu tarafta zorlanmaya başladıkça, karşılarına daha güçlü koruma mekanizmaları çıkmaya başladıkça insana, aslında yani zayıf halka olarak genelde tabir ettiğimiz insana yönelmeye başladılar. İşte oltalama phishing saldırıları da aslında burada bu zayıf halkayı çözmenin, atlatmanın en kolay yolu. Dolayısıyla burası bizim şirketli olarak hem de bireyli olarak zayıf halkamız haline gelmeye başladı. Nelerle karşılaşıyoruz kısmına bakacak olursak, bildiğiniz üzere bireysel olarak baktığımız zaman da işte özellikle de finansal sektör zaten burada çok kullanılan bir araç. Bir sahte internet şubesine yönlendirme, sahte bir mobil uygulamaya yönlendirme ya da işte fatura ödemedir, kredi kartı borç sorgulamadır gibi phishing mailleriyle insanların internet bankacılığı şifrelerini çalma ya da kart bilgilerini çalma ve bunlar sonucunda ciddi fraudlar olması gibi durumlar söz konusu. Bunlar bizim açımızdan bakınca müşterilerin yaşadığı durumlar. Tabii ki öncelikle etkilenen müşteri ama dolaylı olarak biz de mutlaka etkileniyoruz. Kurum olarak baktığımızda ise bizim dikkatsiz bir çalışanımızın hatası sonrasında bunlar ne olabiliyor? Bir veri kaybına neden olabiliyor. İşte fidye yazılımları örneğin bir sistemdeki verilerin şifrelenmesi, kaybolması olabilir. Daha kötü senaryolarda belki de o kullanıcı üzerinden başka sistemlerin ele geçirilmesi, veri sızıntısı ve en kötü senaryolarda hepimizin bildiği RSA, Sony, Target gibi yaşanan ciddi örnekler hep karşılaştığımız durumlar. Evet, saldırıların çoğunun arkasında artık phishing saldırıları olduğunu görüyoruz değil mi? Evet. Bu işin bir de iki kısmı var. Dediğiniz gibi bir taraftan kendi çalışanlarınız var. Öte taraftan da hepimizin şirket olarak hizmet verdiğimiz müşteriler var. Müşterilerin etkilenmesi de günün sonunda bizi etkiliyor. Kendi çalışanlarımız da bizi etkiliyor. Konu human hacking'e dönmüş durumda aynen söylediğiniz gibi. Zayıf halka insan ve insana doğru yöneldi saldırılar. Gordon, PhishMe sadece phishing saldırılarıyla mücadele etmek üzere, çözümler geliştirmek üzere kurulmuş bir şirket. Ve sizin bu çözümle alakalı değişik bir yaklaşımınız var. Siz kullanıcıları sorunun kaynağı olarak görmekten öte çözümün de bir parçası olarak görüyorsunuz.
kendi içerisinde çelişkili bir konu gibi görünmekle birlikte gerçekten keyif aldığımız bir konu bu anlatmak konusunda. Dinleyebilir miyiz bunu bir sizden? Right. No, thank you for the question. I think that a great way to explain it, if the audience can look at the slide that I put up, this is a sample phishing email that was received within our organization, and it was reported to be from our CEO. It was obviously a threat actor impersonating the CEO to our CFO, asking to process a wire transfer. And the only reason that our CFO recognized that this wasn't accurate is a couple things. There's some words that are not capitalized in here, and also it says sent from an iPhone, and he knows that our CEO uses a Samsung device. So by doing continuous phishing tests like Garanti Bank does maybe once a month to their employee base, where they do sample phishing tests, employees are able to recognize something like this and say, this doesn't look right, this looks fraudulent. And most importantly, if you see up there in the top right, there's a report phishing button, which allows employees to easily report malicious emails and make it to the experts, to the SOC and IR team, so that they can take action on these. So the basis that PhishMe says is, instead of doing normal PowerPoint training, let's do immersive training. Let's give them exercises and simulations that look like real phishing emails and train people to not click on them, and then that really conditions the enterprise to be much stronger. Türkçe döneyim ben. Sadece kullanıcıları eğitmek değil, aynı zamanda koşullandırmak gerektiğine inanıyoruz herhalde, değil mi? Çünkü otomatik tepkiler, yani insan günün sonunda gerçekten de o hataya düşebiliyor, dalgınlığa düşebiliyor. Ancak koşullandırdığımız zaman kullanıcılarımızı veya müşterilerimizi buna benzer hatalara düşmekten kaçınmasını sağlayabiliyoruz. Ümit Bey, Garanti Bankası olarak siz bu konuda bu konuyu öncelikleriniz arasına alan, öncelikler arasına alan ilk kurumsal yapılardan birisiniz. Diğer çözümleri de denemiş olmalısınız. Sizi PhishMe'yi tercih etme sebebi neydi diğerleriyle karşılaştırdığınız zaman? Aslında bakarsak 3-4 yıldan beri ciddi anlamda biz banka içerisinde farkındalık faaliyetlerini yürütüyoruz. İşte çeşitli kampanyalarla, bir takım bültenlerle, bunun gibi faaliyetlerle kullanıcılarımızı eğitmeye çalışıyoruz ama bir bacağı eksik kalıyordu sürekli. Burada da işte PhishMe gibi benzeri ürünler kullanarak bunları bir de gerçek hayatta, gerçek senaryolarla kullanıcıların görmesini, yaşamasını ve farkındalıklarının daha da pekişmesini hedefledik. Bunun için birkaç yıl önceden beri ürünleri inceliyorduk zaten. Burada bakarken birkaç tane kriterimiz vardı tabii ki. Bunlardan bir tanesi, yani bu ürünü kullanacak kişiler olarak bizim için bir kullanım kolaylığı olması. Doğal olarak içerisinde zengin içeriklerin olması, yani bu senaryolarla ilgili elimizde güzel malzemeler, iyi malzemeler, hazır gelen malzemeler olması önemliydi. Burada tabii ki kullanıcılarımız sadece İngilizce bilen kişiler olmadığı için Türkçe içerik olması önemli bir konuydu. Bunların sürekli gelişiyor olması. Bunları inceledik tabii ki. Diğer bir yandan da bu yaptığımız senaryoların sonuçlarını, çıktılarını görebilmek için iyi bir raporlama altyapısı olması önemli kriterlerdendi. Ve tabii ki her üründe de aradığımız gibi, yani gerek Türkiye'de gerekse de ürünün satıcısı bazında sağlam, istediğimiz zaman da bize cevap verebilen bir destek olması önemli konulardı. Ürünü alacağımız sırada da bunlara baktığımızda elimizdeki tabloda bizim için bunları toplamda hepsini alt alta koyduğumuzda en iyi cevap veren ürünün PhishMe olduğuna karar verdik. Bu şekilde ilerlemeye karar verdik. Bu yönde de 2016'ya geldiğimizde artık son yaşanan gelişmelere de baktığımızda, örneğin işte 2016'da Türkiye ofisinde açılmış olması PhishMe'nin ya da işte geçen ay yayınlanan Gartner raporunda Magic Quadrant'ta liderler kısmında oturmuş olması artık PhishMe'nin doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor aslında. Deneyimimiz güzel bir deneyimdi aldığımızdan beri. Süper. Biraz evvel raporlardan bahsettiniz. Ben bu noktada açıkçası en önemli size soracağım sorunun bu olduğunu hissediyorum açıkçası. Başlangıçtan bugüne baktığınız zaman nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz başarım anlamında? Nasıl bir başarı sağladınız? Böyle bir istatistiksel olarak veya hani şey olarak neyi paylaşabilirsiniz bizimle? Farkındalık düzeyleriyle ilgili şunları söyleyebilirim aslında. Yine farkındalık da iki taraflı oluyor aslında. Hem kullanıcılarımızın farkındalığı hem de bilgi güvenliği ekipleri olarak bizim farkındalığımız artıyor bu ürünü kullandıkça. Kullanıcıların farkındalığı anlamında baktığımızda en bariz zaten görünen şeyler tıklama oranları. Bu en başlarda baktığımız zaman, yani senaryonun zorluğuna göre değişmekle beraber %20'lerde, 30'larda, hatta kimi senaryolarda 40'a varan oranlar, bu yavaş yavaş senaryo sayıları arttıkça, sıklık arttıkça
10'lar 20'ler bandına yavaş yavaş düştüğünü görüyoruz burada. Artı bunun yanında bize gelen geri dönüşlerden, feedbacklerden ya da bazen kulak misafiri olduğumuz kullanıcıların kendi arasındaki sohbetlerden yine farkındalığın arttığını çok rahat bir şekilde hissedebiliyoruz. Bizim tarafımıza bakacak olursak, biz de raporlardan, sonuçlardan izlediğimiz durumda hangi kullanıcıların, belki hangi birimlerin bu konuda daha fazla zafiyet gösterdiğini ya da hangi senaryolar da kullanıcıların daha fazla sıkıntı yaşadığını, daha kolay kanabildiğini görüp bunlara odaklanıyoruz. En basitinden bir örnek vereyim. Mesela kullanıcıları bir senaryo sonunda linke tıkladığı durumda bir eğitim sayfasına yönlendiriyoruz. Ama raporlardan baktığımızda bu eğitim sayfasında neredeyse birkaç saniye kaldığını, yani herkesin tıkladığı gibi kapattığını fark ettik raporlamalara baktığımızda. Bunun için gittik, arayüz dizayn ekibimizle beraber çalıştık. Kullanıcılara nasıl okutabiliriz burayı, nasıl daha fazla faydalanmalarını sağlayabiliriz gibi. Dolayısıyla çift taraflı bir öğrenme olduğunu görüyoruz. Koşullandırmayı sağlayabildiğinizi düşünüyor musunuz? Orada da tabii ki sağladığımızı düşünüyoruz, ilerleme kaydettiğimizi. Bunun için ek aksiyonlar da tabii ki alıyoruz. Bunu da rakamları gördükçe, sonuçları gördükçe, işte sıklıklarını değiştirmek, reporter tool'unu kullanmak, burada reporter tool'undan gelen alarmları vaka süreçlerine entegre etmek gibi bir sürü alanda gelişim noktalarını görüyoruz kullandıkça. Teşekkürler. Gordon, bir sonraki soruya geçmeden önce bu konunun çok önemli olduğunu düşündüğüm için sana da sormak istiyorum benzer bir şeyi. Dünyada benzer pek çok enterprise ile çalışıyorsunuz. Oralarda gözlediğiniz başarım oranları nedir? Nereden nereye götürebiliyorsunuz koşullandırma noktasında müşterilerimizi? Yes, so we have over 1,000 clients worldwide, and we work with 300 of the Global 1,000 as well. So, many large companies like Garanti Bank are our clients. What we see is that 10% number is quite successful when you can get your enterprise to that. A lot of times it's in correlation with the turnover rate in a company, so you're going to lose some employees, and as long as you're maintaining that, a click rate below 10%, that's a great number. But even more importantly, when it comes to reporting, that's where you really want to see the improvement. Because at the end of the day, we want to condition people with emails like this, where if they click on it, they get immediate training, but more importantly, we want to teach them to recognize real malicious emails. And when you see the reporting rate go above 50% in an organization, that's when you know you have a really, really healthy enterprise that's trained to look for context and spot emails that could be a phish and just don't look right. Teşekkürler. Kullanıcı farkındalığı noktasına yol aldıktan sonra sizin tanımınızda koşullandırmayı da sağladıktan sonra 20-30 bin kullanıcılı yerlerde insan sensörlerinden çok yüksek sayıda alarmlar geliyor olması gerek diye tahmin ediyorum açıkçası. Bunları nasıl handle ediyor olacağız? Right. So a couple things. It's very important that users, that once they're reporting, that the SOC has a process to handle this. And I'm just going to skip ahead here, but PhishMe has introduced a product called Triage, which Garanti Bank is now trialing. Excuse me as I click through. But basically what Triage does is it integrates with your existing sandboxes and SIMs to be able to organize and categorize reported emails to see how malicious they are. And it also uses user reputation. So if you have an employee in your company that is very good at spotting malicious emails, his ranking will go much higher in order for the SOC to do analysis on this potential email. And what we've seen with that is by being able to reduce the detection time that a potential malicious email is on the network, that allows the experts to be able to remediate much more quickly than allowing it to persist. Ümit Bey, siz denediniz sanırım 3 aşağı 5 yukarı fikriniz vardır. Nasıl geliyor kulağınıza yani bu alarmları handle etmek açısından? Gerçekten de ilk önce ben alarmlardan bahsettim ama gerçekten de bunu kullanmaya başladıktan sonra bu ciddi bir konu olarak masaya geliyor herhalde, değil mi? Aynen. Ve adreslenmesi gereken bir konu. İlk önce isterseniz bir problemi tanımlayıp ondan sonra da bunun bir çözüm olup olmayacağını size nasıl geldiğini alabilir miyiz? Az önce zaten bilgi güvenliği ekibi olarak bizim de farkındalığımızın arttığından bahsetmiştik. İlk başlarken tabii ki çok güzel bir reporter modülü var. Kullanıcılar bununla beraber bize raporlayacaklar. Ama gerçek hayata geldiğimiz zaman gerçekten burada sayıların çok yüksek olduğunu, alarm sayılarının çok yüksek olduğunu ve belki de bunların %98, %99'unun false pozitifler ya da mükerrer bildirimler olduğunu görüyoruz.
Diğer yandansa vaka uzmanlarımızın vakti çok kıymetli. Çünkü gerçekten orada gerçek vakaları bulup incelemeleri için zaman harcamalarını istiyoruz. Ama bu gibi mükerrer ya da false pozitif olan durumlara vakit ayırmaları durumunda gerçek vakaları kaçırmaları söz konusu. Ve doğal olarak kaynaklarını, vakitlerini buna ayırmak istemiyorlar. Bunu gördüğümüz noktada biz de ne alternatif olabilir, nasıl çözüm üretebiliriz dediğimiz noktada tam işte orada triyaj devreye giriyor. Biz de şimdi vaka süreçlerimizde artık daha etkin bir şekilde entegrasyon sağlayabilmek için şu an POC'sini yapıyoruz. İlk izlenimlerimiz gerçekten olumluydu. Şu anda devam ettiriyoruz çalışmayı. Eğer başarılı bir şekilde sonuçlandırırsak burada artık gerçekten ayıklanmış, gerçekten bir sorunu işaret eden alarmları alıp vaka süreçlerimize entegre etmek için faydalı olacağını düşünüyoruz biz de. Teşekkürler. Gordon, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Bir 3-5 dakikamız daha var. Hani eklemek istediklerini alalım ondan sonra. Yes, I think that it's also very crucial to discuss phishing intelligence, because I think intelligence is another key piece of this. Because the threat actors can evolve the types of emails that come through. One of the things that PhishMe does is we work with many of the Intel providers, and we have our an Intel source ourselves, where we can pull in different phishing emails, real malicious emails that are coming from around the world. And what we do is we identify that C2 or IP address and provide that to our clients through triage as well, which allows them to block those malicious emails at the perimeter. So it really is a holistic approach where you condition your employees with exercises, just like you'd exercise your body. You have to give them repetitions so they learn to recognize things. You make it very easy for them to report malicious emails. You have tools for the SOC and IR experts to do analysis, and then you have also the more insurance through real phishing intelligence to provide a holistic solution to stop phishing. Thank you. Phishing konusunda durum gerçekten çok vahim hani bu saldırıları önlemek mümkün değil. Bir şekilde en az şekilde etkilenmeye çalışıyor olmak gerekiyor. Biz PhishMe ile uzun zamandan beri farklı projeler yapıyoruz. Değişik kurumlarda, değişik şirketlerle çalışmalar yapıyoruz ve buradan gerçekten de düşündüğümüzden çok daha ileride sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Fakat ilk başlangıç noktasında durumu şöyle bir anekdotla anlatayım. Yaptığımız çalışmaların çoğunda, ilk başlarda yaptığımız çalışmaların çoğunda simülasyon amaçlı gönderilen bu e-maillere şuna benzer tepkiler geliyor. Biz herhangi bir firmada örneklem olarak seçilmiş 40 kişiye mail attığımız zaman açıkçası o ağa, o oltaya 50 kişinin 60 kişinin takılarak geri geldiğini görüyoruz. Çünkü sadece bizim attıklarımız tamamı düşmekle kalmayıp bu arada birbirlerine forward ettikleri için diğerleri de düşüyor. Hatta bir yılda spam maili döndü diye geliyorlar. Niye bize göndermediniz bu kampanyayı diyerekten. Böylece en azından 100 tane mail alıyorsunuz, cevap alıyorsunuz 40 tane gönderdiğiniz yerde. Durum tabii ki insan perspektifinden bakarsanız gerçekten de insan en zayıf halka, güvenliğin içerisinde de en zayıf halka. Gordon'un ve Ümit Bey'in bahsettiği gibi sadece eğitmek ister istemez yetmiyor. Çünkü herkesin dalgın olduğu bir an var ama işte o dalgın olduğu bir anda açıkçası saldırıların %95'inin phishing saldırılarıyla geldiği, başlatıldığı düşünülürse son dönemde o bir kişinin yaptığı hata belki de içeriden işte data breach noktasında, veri sızıntısı noktasında, ihlal noktasında çok önemli bir adıma sebep oluyor. Çünkü zaten bir kişinin tıklamış olması, sadece kimlik bilgisini kaptırıyor olması bir konu olsa belki daha iyi bir senaryo diye görüyor olabilirsiniz. Ancak içeriye bir zararlı kodun girmesine, ondan sonra da içeride her türlü dışarı çıkacak veri sızıntısına zemin hazırlamasına sebep oluyor. Dolayısıyla da konu bizim açımızdan bakınca en azından sektörde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Niyeyse insan faktörü güvenlikte hep böyle, ben 20 yıldır bu sektördeyim, 20 yıldır insan süreç teknoloji diye anlatırız biz güvenliği. Genelde böyle bir teknolojiye yönelik bir başladı bütün her şey. Süreçler yol üzerinde toplanmaya başladı ama insan faktörü her zaman maalesef en zayıf halka olmasına rağmen zaten en son adreslenen nokta oldu ve halen de açıkçası yeterli önem verilip verilmediği tartışma konusu gördüğümüz resimde. Dolayısıyla biz sizlerle bu tecrübeleri, Ümit Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten oldukça büyük bir ortamdan bize gerçek hayattan görüntüyü verdi. Nereden başlayıp nereye gidebildiğimizle alakalı.
Dolayısıyla da konunun çok önemli olduğunu düşündüğümüz için sizlerle de bu paneli yapmak istedik. Ben hazır yaşanan örneği de uzun yıllardan beri kullanan bir şeyimiz de buradayken, panelistimiz buradayken sormak istediğiniz sorular varsa almak isterim bunun nasıl başardığımızı. Çünkü er ya da geç, bugün önceliğimiz değilse er ya da geç bir gün bunu önceliklendirmek durumunda kalıyor olacağız. Çünkü teknolojiye yaptığımız yatırımla maalesef koruma noktasında, en azından bu açıdan koruma noktasında başarı sağlayamadığımızı gördüğümüz için. Var mıdır soru? Yok sanırım. Gerçekten teşekkür ediyorum katılımınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sizleri de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.